İbrahim Gülşeni, bazı kaynaklarda Azerbaycan'ın Berda şehrinde doğduğu kayıtlı olmasına karşın kaynakların çoğunda onun Diyarbakırlı olduğu söylenir. Hayatı hakkında bilinenler, geniş ölçüde oğlu Ahmet Hayali'nin halifesi Muhyi Gülşeni'nin Menakıb-ı İbrahim Gülşeni adlı eserine dayanmaktadır. İbrahim Gülşeni'nin doğum tarihi de tartışmalıdır. İbrahim, henüz 2 yaşındayken babasını kaybetmiş ve 15 yaşına kadar amcası Şeyde Ali'nin himayesinde eğitimini sürdürmüştür. Bilgisini ilerletmek amacıyla Maveraün Nehir'e doğru yola çıkmış ve Tebriz'de tanıştığı Kazasker Molla Hasan'ın yardımıyla medrese öğrenimi görmüş ve muhitinde Molla İbrahim olarak tanınmaya başlamıştır. Uzun Hasan, Dede Ömer Ruşeni'yi Tebriz'e davet ettiğinde Molla İbrahim de mürşidini bulur. Dede Ömer, ölümünden birkaç gün önce onu halife tayin etmiş ve Molla İbrahim, artık Gülşeni olmuştur. O da mürşidi Ruşeni gibi, Akkoyunlu Sarayı'nda yakın ilgi görmüştür. Sultan Yakup, İbrahim Gülşeni'ye büyük değer vermiş, askerin maneviyatını yükseltmek için bazı savaşlara yanında götürmüştür. Yavuz Sultan Selim, Mısır'ı fethedince Gülşeni'ye ilgi göstermiş ve dergahını inşa etmesi için arazi tahsisinde bulunmuştur. Kanuni devrinde, saltanat iddiasında bulunduğu söylentileri üzerine Gülşeni, İstanbul'a çağrılmış, ancak iddiaların dayanaktan yoksun olduğu anlaşılmıştır. İstanbul'da kalması için Kanuni'nin yaptığı teklifi, yaşlandığını ileri sürerek geri çeviren Gülşeni, Mısır'a dönmüş ve orada vefat etmiştir. İbrahim Gülşeni'nin edebi kişiliği. İlkin heybeti mahlasıyla şiirler söyleyen İbrahim, daha sonra mürşidi Ruşeni'nin, "Sen ol ba, Abeka'nın Gülşenisin" demesi üzerine Gülşeni mahlasını kullanmıştır. Arapça şiirlerinde isminin çağrışımıyla Halili, diğer eserlerinde ise Gülşeni mahlasını kullanmıştır. Gülşeni de gazellerinin makta beyitlerinde kendi mahlasıyla birlikte Ruşeni'yi anmıştır. Gülşeni'nin Türk kültür ve sanatı bakımından en önemli mirası, şiirleri ve mistik tecrübesidir. Halvetiliği benimseyip Mevlevilik yorumunu ekleyerek Sufi gelenek içinde yeni bir yol açan Gülşeni, hem bir şair hem de mutasavvıf olarak sadece yaşadığı muhitte değil, 16. yüzyıldan sonra Anadolu ve Rumeli'de takipçilerini yetiştirmiş ve şiirleri bestelenerek tekkelerde asırlarca okunmuştur. İbrahim Gülşeni'nin eserleri. Türkçe Divan, İbrahim Gülşeni'nin Türk edebiyatı açısından en önemli eseri Türkçe şiirlerini içeren divanıdır. Gülşeni'nin Türkçe kaleme aldığı diğer eserleri ise şunlardır: Pendname, Razname, Kıdemname ve Çobanname. Farsça Divan, Gülşeni, Mevlana ve Hafız-ı Şirazi etkisinde söylediği gazellerini Farsça divanında bir araya getirmiştir. Farsça rubaylerini ise Kenzül Cevahir adlı ayrı bir kitapta toplayan Gülşeni'nin Farsça yazdığı en önemli eseri hiç şüphesiz Manevi'dir. Manevi, Gülşeni'nin Mevlana'nın mesnevisine nazire olarak Diyarbakır'da 10 ayda tamamladığı söylenilen 40.000 beyitli Farsça bir mesnevidir. Manevi adlı eserin ilk 500 beyti Lali Mehmet Fenayi tarafından şerh edilmiştir. İbrahim Gülşeni, Halili mahlasıyla söylediği Arapça şiirlerini de ayrı divanda toplamış, fakat Arapça şiirleri Türkçe ve Farsça şiirleri kadar ilgi görmemiştir. Gülşeni'nin bir gazeli. Bir vücudum istodi bilsem benim nem yandurur. Yanu ben külli kul oldum beşdahi nem yandurur. Yandurur gerçi cihanda istodi aşıkları. Dik ben aciz kulunu katı muhkem yandurur. Ahi dersem bir nefes dünyayı oda yahu ben. 7 çarhı anın odi cümle derhem yandurur. Nice doysun istodunun suzişine dillevan. Kim anun germiyetinar cehennem yandurur. Şeme bir pervane yansa suzişi avaz eder. Maşukun sözümeni gör nice epsem yandurur. Ey ciğer derdine derman isteyen aklın kanı. Onulur misol yara kim anı merhem yandurur. Çünkü derdim devası bu yürek yarasının. Müşfik emsem isteme kim anı emsem yandurur. Ruşeni ışkına yanmıştur ciğerdir Gülşeni. İstodi pervane kimi anı her dem yandurur. Video umarım faydalı olmuştur. Abone olup destekleyebilir ve bizi bu tarz videoların devamı için teşvik et.